Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Bugün gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon sonuçlarında. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,03'lük düşüş ile 1438 puandan kapatırken işlem hacmimiz ise 11,6 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Piyasalar bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan tüketici fiyat endeksine odaklanmış durumda. Yıl boyunca enflasyonun seyri piyasalar tarafından sürekli tartışılmakla beraber yaşanılan gelişmeler fiyatlamalarda oynaklığa neden olmuştu. Açıklanacak olan veri sonrasındaki gözler Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde ve dolar endeksi üzerinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yıl boyunca sıklıkla tartışılırken piyasa ile Fed arasında fikir ayrılıkların yaşandığını görmüştük. Fed yetkililerinden gelen açıklamalara bakıldığında enflasyondaki yukarı yönlü hareketin geçici olduğu önemli bir şekilde vurgulanırken artan maliyet baskısı ve ertelenmiş taleple birlikte enflasyondaki yükselişin devam edeceği beklentisi piyasalar tarafından dile getiriliyordu. Enflasyon oranının %5'i aşması ve istihdam tarafındaki görülen iyileşmede uygulanan genişleyici para politikasında bir değişikliğe gidilmesi Fed yetkililerini harekete geçirdi. Varlık alım programıyla piyasalara desteğini sürdüren Fed, gelecek hafta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında varlık alımlarında değişikliğe gidileceğinin sinyallerini verebilir. Varlık alım programında değişikliğe gitmeden önce piyasanın bilgilendirmesini yapacaklarını söyleyen Fed Başkanı Jerome Powell, son zamanlarda düzenlenen etkinliklerde varlık alımlarındaki değişikliğin neden gerekli olduğu ifadelerine de yer verdi. Piyasa, varlık alım programından gelecek olan değişikliklere hazır olduğunu da söyleyebilirim. Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi de sürüyor. Yılbaşından itibaren emtia fiyatlarındaki görülen rally Temmuz ayında 77 dolar seviyesini test ederken Delta varyantı kaynaklı risklerin artması talebe yönelik endişelerin artmasına neden oldu. OPEC tarafından yapılan son açıklamalara göre Delta varyantı kaynaklı oluşan belirsizliklerin ortadan kalkmaya başladığı söylenmesine rağmen 2021 yılı dünya petrol talep tahminini 110 bin varil olarak günlük 110 bin varil olarak azaltarak 99,70 milyon varile düşürdü. 2022 yılına ilişkin talep beklentilerinin ise 4,15 milyon günlük azalış ile günlük 28,75 milyon varile yükseltti. Beklentilerdeki artışa yaz dönemindeki artan hareketlilik ve seyahatlerin önemli etken olması, son zamanlarda Meksiko körfezinde yaşanılan kasırga felaketleri yüzünden yavaşlayan üretim petrol yatırımcıları için yeni fırsatların doğurduğunu da söylemek isterim. Kasırgaların bölgedeki üretimde ciddi etkiler bırakmasının üzerinden neredeyse 2 hafta geçmesine rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırabilir. Ekonomiler üzerinde bir diğer önemli etken olan taşıma maliyetlerine bakacak olur isek, salgın döneminde ortaya çıkan taşıma maliyetlerindeki yükselişler de sürüyor. Dünya Konteyner Endeksi son 21 haftadır yükseliş trendini sürdürürken 10 bin doların üzerini görmüş oldu. Endeksteki artış geçtiğimiz yıldan bugüne
309 oldu. Yılbaşından bugüne endeksteki ortalama fiyatın 6.695 dolar olduğunu söylemek istiyorum. Yaşanılan gelişmeler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonist baskıyı da artırmayı sürdürüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlilikleri de yakından takip ediyorum. Açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi hareketliliğe neden olabilecekken enflasyona karşı hedge yani denge amaçlı kullanılan altındaki fiyatlamalar piyasaların ilgi odağında. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim ons altında 1800 dolar ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1785 ve 1775 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan enflasyon verisini yakından takip ediyorum. Verinin açıklanmasının ardından ons altın ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki oynaklık söz konusu olabilecekken gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise bugün açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrasında paritede oynaklıklar görülebilirken İngiltere'de açıklanacak olan istihdam rakamları ise Delta varyantının etkili olduğu bir dönemde ekonominin ne kadar etkilendiğini bizlere gösterecek. İngiltere'de sanayi üretimi aylık bazda %1,2'lik artış gösterirken imalat tarafında ise herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3865 ve 1,3890 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3820 ve 1,38 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan enflasyon verisi fiyatlamalarda oynaklığa neden olabilirken Japonya'da sanayi üretimi Temmuz ayında beklentilere paralel bir şekilde %1,5'luk azalış gösterdi. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110,50 ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109,50 ve 108,60 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
should take.